yok, sadece tuz. Dana eti ve tuz. Ama dananın her yerini karıştırıyoruz. Isparta'da da tercih edilen usul bu şekilde oluyor. Vallahi mis gibi kokuyor. Merhabalar beyler, bayanlar, sevgili çocuklar. Seyri Mutfak kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Isparta'da, merkezde, Atatürk Parkı'nın hemen yan tarafında Ferah Kebap'tayız. Şimdi içeriye gireceğiz. Ne gibi lezzetler var hepsine bakacağız. Kanalımı da ilk defa seyredenler için aşağıda abone ol tuşuna basmayı da ihmal etmeyin diyoruz. Lafı uzatmadan videomuza başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Buyurunuz efendim. Merhabalar Nuri abi. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de iyiliğini diliyorum. Amin. Çok teşekkür ederim Sağ güzel olun. dilekleriniz için. Şimdi şurada hemen bir kara fırın mı diyorsunuz abi? Evet, bu kebap fırınımız bizim. Evet. Bunun içinde bacası yok. Ortasında meşe odunu yanıyor. Etrafında tavalar var. Evet. O tavaların içerisine sabah fırını ateşlemeden su ile dolduruyoruz. Evet. Daha sonra fırını ateşliyoruz. Tamam. Ateşledikten bir müddet sonra fırın tavını alma deriz. Tavını aldıktan sonra kuzunun veya oğlak etinin kaburgalarını şişlere diziyoruz. Hem kuzu hem oğlak var değil mi? Evet. Şimdi bir ağırlık- başında konuşabilir miyiz bu arada Tabii. sohbetimize? Tabii. Orada devam edelim. Bir görelim en azından Tabii. ne var ne yok. Tabii sabah piştiği için tabii şu an fırınımız boş. Meşe odunu yanıyor. Meşe odunun özelliği is çıkarmaması. Yandık sıra kor haline gelmesi, daha sonra köz haline gelmesi. Ondan dolayı meşe odunu yanıyor. Bu etlerin etleri de duvarlarına yaslıyoruz. Şişleri aldığımız etleri duvarlarına yaslıyoruz. Altında da bakır Su- kazanlar var. Bakır evet. kazanlar var. Su ile hiç temas etmiyor. Bu bakır kazanlardaki suyun üzerine etin yağı damlıyor. Evet. Etin doğal olarak yağını salmış oluyor. Sağlıklı bir pişme türü. Kuzunun veya oğlağın ön kolu veya arka budu kesinlikle biz kullanmıyoruz. Sadece ve sadece Isparta kebabında kaburgadan yapıyoruz. Ha öyle mi? Bu su buharı aynı zamanda oradan çıkan buhar etin yumuşak olmasını sağlıyor. Evet. Yaklaşık 3,5-4 saat fırında pişiyor. Bunun son 45 dakika veya 1 saati ateşi kestikten sonra demleme diye adlandırabiliriz. Korda bırakıyoruz. Evet. Daha sonra öğlen saatlerinde servise hazır hale gelmiş oluyor. Peki biz şimdi geldik. Yeme imkanımız var mı? Kaldı mı hiç? Şu an var. Şu an var. Bir çıkartıp ben porsiyon olarak nasıl yapılıyor görebilir Tabii. miyiz? Hacı Ustacığım. Biz şöyle gelelim. Tabii. Oğlak her zaman oluyor mu? Sezon Oğlak, sezon mu? Kuzu. Ha. Ağırlıklı olarak kuzu Kuzu. etinden yapıyoruz. Ağırlıklı olarak kuzu. Bu şekilde bahsettiğimiz Evet. Siz tamamen kaburgasından yapıyorsunuz Evet. dediniz, değil mi? ön kol veya arka but yok efendim. Ben şimdi menüde gördüm ama porsiyonda kaç gram veriyorsunuz? 200 gram kemikli olarak veriyoruz. Kemikli olarak veriyorsunuz. 200 gram. Evet efendim. Çok güzel duruyor. Büyük ihtimalle tadı da Bakın aynı gördüğünüz şekilde. gibi kemik Hop, iyi, gitti. et iyi piştiği için kolaylıkla çıkıyor. Kaç saat pişiyor demiştik Nur abi? 3,5-4 saate yakın 4 saatte bu hale alıyor. alıyor. Evet ama tabii öncesinde ısıtıyoruz fırını. Evet. Sabah erken saatlerde başlıyor, öğlene hazır oluyor. Bunu servis ederken yanında şimdi gerçi birazdan göreceğiz ama pilav vesaire falan koyuyor musunuz? Bizimkinde düz servis, düz sunum. Süper. Bu şekilde Yani tartılıyor. Bu şekilde tartılıyor ve servis ediliyor efendim. Süper. Şimdi biz bunu birazdan tadımlayacağız.
Başka neler var abi? Ürün gamından Bizde- bahsedersen orada galiba pideleriniz Pide var. çeşitlerimiz var. Tamam, Evet. oraya bir geçelim abi Tabii. istersen. Ayrıca ızgaralarımız var. Burada da ızgara Evet. çeşitleri. Evet. Bir de şiş kebap da yapıyorsunuz galiba. Şiş köfte, Şiş köfte. bonfileden kuşbaşı şiş yapıyoruz. Dana bonfileden. Şiş köfteyi kuzudan mı yapıyorsunuz? Dana etinden, süt danasından yapıyoruz. 150 gram çiğ kıymadan yapıyoruz. Tek şiş değil mi? Tek porsiyonda. Ha, porsiyonlu 4 4 çubuk. çubuk var. Ha. 4 çubuk. Bir onu da görelim mi abi? Tabii. Bir tane de ondan atalım hatta. Burada 150 gram mı var demiş. Evet abi. Çiğ olarak 150 gram. Bunun Gram içerisinde herhangi bir baharat olarak. vesaire Hayır, bir şey var mı? baharat yok. Sadece tuz. Dana eti ve tuz. Ama dananın her yerini karıştırıyoruz. Her yerini kullanıyorsunuz. Evet. Bu arada sipariş geldi galiba. Yan taraftaki de şişimiz mi? Dana bonfileden kuşbaşı şiş. Vallahi görüntü şahane. Çabuk pişiyor herhalde. Değil mi? Gene bir 10 dakikayı bulur. Sık sık çeviriyoruz pişerken. Kömürlerimiz ne kömürü? Meşe kömür. Tamam abi, onlar pişerken biz diğer tarafa gidelim. Burada büyük bir operasyon var. Sizi de böyle meşgul etmeyelim yoğun zamanınızda. Estağfurullah. Burada da pidelerimiz yapılıyor. 2 tane fırınımız var. Bir tanesinde kuru pide çekiliyor. Evet. Tırnaklı pide. Diğerinde de katıklı pide çekiliyor. Katıklı pide çekiliyor. Evet. Buradaki fırınlar doğal gazlı mı? Gazla mı Hayır. çalışıyor? Odun. Bunlar da mı odun? Odun. Doğal gazla çalışan bir şey yok. Yok. Şu tarafa doğru bir Tabii, geçebilir bakalım. miyiz? Bir Ustam, bakalım. Ramazan ustam. Kolay gelsin Bir hepinize. tane bir pide yapalım abim. Oğlum kıymalı pide yedi. Evet. Pidenin üzerinde maşallah ete bayağı bir bonkör davranıyorsunuz. Evet. Neredeyse Biz boşluk yok yani. Biz malzemeyi çok az koyuyoruz. Yani malzeme diye adlandırdığımız nedir? Domates, soğan, biber karışımı. Evet. Ağırlıklı olarak kıymadan yapıyoruz. Bol bol Evet. kıyma tadı Evet. var zaten belli Evet. görüntüde. Çünkü Bu kıymalar dana mı, kuzu mu? dana efendim. Dana hepsi. Dana. Bu da kuşbaşı herhalde. Kuşbaşı da pidenin, peynirli pide, kaşarlı pidenin. Bunlar da soğutucu ünitelerde duruyor burada. Evet. Bu da peynirli kullanmak için herhalde Evet. yaptınız. Evet efendim. Bir Şu tane içeriye de bir bakalım. içeriye geçin. Abdullah abime yardımcı olursak. Evet arkadaşlar, meşe odununda bakar mısınız? Çıtır çıtır. Abi bunun tadının güzel olmama ihtimali yok. Neden? Meşe odununda zaten yapılıyor. Evet. Yani Hepsi odunla burada doğal gaz mı yok? Isparta'da yoksa. var, doğal gaz var ama biz senelerdir kullanmıyorsunuz. böyle çalıştığımız için bu usulle devam ediyoruz. Şimdi Ramazan ustam da yapacak. Kolay gelsin bu arada tekrardan. Kaç gram bunda kıyma kullanıyorsunuz? 120. 120 gram. Fazla içinde hiç maydanoz yok herhalde. Maydanoz kullanmıyoruz. Kullanmıyorsunuz. Kimi müşterilerimiz sevmediği için. Bu da Isparta'ya yöresine ait bir pide mi? Evet, Isparta yöresine ait. Ha. Şimdi tabii biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde pide yapılıyor. Güzel memleket. Bizim Evet. Isparta'da da tercih edilen usul bu şekilde oluyor. Vallahi mis gibi kokuyor. Nuri abi her gün yiyor musun? Ben yemiyorum gördüğünüz gibi. Abi yenmez mi bu ya? Abi ustalardan ben de değilim. Ustalar yiyor. Ustalar yiyor o zaman burada. Afiyet bol olsun. Kolay gelsin. Teşekkür Burada ederim. işte yani Burada da temizlik, son bir yağlanıyor herhalde. yağlanıyor ve kesilip servis haline getiriliyor. Müşterilerimize takdim ediliyor. Tereyağı kullanıyoruz. Tereyağı kullanıyoruz. Ramazan ustamın dediği gibi tereyağı kullanıyoruz sadece. Süper. Burada da tatlılarımızı bir görüyorum. Tatlılarımız var. Bir de Isparta'da düğün pilavı deriz. Kabune diye adlandırdığımız etli nohutlu bir Ha, pilavımız ben var. onu gördüm. Kabunenin ne olduğunu bilmiyordum. Evet. Bu da bizim yörede çok yaygındır. Çok tercih edilir. Evet. Özellikle düğünlerde irmik helvası, kabune diye adlandırdığımız bu pilavımız. Evet. Ben size şöyle göstereyim. Altında et vardır gördüğünüz gibi. Dana eti mi? Bu dana eti. Dana biftekten yapıyorum ben bunu. Daha iyi oluyor öyle. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde bu kaplara şu şekilde basıyoruz. Efendim. Ondan sonra servise hazır hale Bir nevi getiriyoruz. iç pilav gibi diyelim ama bu çok tabi baharatlı falan değil Bunda yani. baharat yok. Sadece takdim ederken üzerine karabiber yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi üzerine karabiber yapıyoruz bu şekilde. Süper.
Burada Isparta yöresine ait birçok yöresel yemekler esasında var restoranınızda galiba. Yani bir de irmik helvamız var. Tabii Isparta belki de yöresel yemekler açısından diğer vilayetlere göre biraz çeşidi az. Ama bizim kendi çeşitlerimiz bunlar. Biz bunları yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi demin oradan gelirken söyledim. Tekrardan kamera açıkken de söylemek istiyorum Nur abi. Bir kez mekanınız, yüzünüz burada diye demiyorum. Çok temiz bir yer. Sağ olun. Çok teşekkür Gerçekten ederim. çok temiz bir yer. Evet. Lavabosundan mutfağına kadar bal dök yala. Sağ Mis ol. gibi de kokuyor. Açık mutfak Sağ ol. olmasına rağmen bu konuda nacizane ben sizi tebrik Çok etmek teşekkür istiyorum. ederim ben de. Sağ olun. Ayrıca bizim kendi imalatımız bir tahin helvası var. Bu da bizim dede mesleğimiz. Öyle mi? Tabii. Bunu da rahmetli dedemgil burada büyüklerin. Onları da çekebilirsiniz isterseniz. Biz bir aile işletmesiyiz. Bu arada kaç yıllık abi burası? Şimdi dedemin babası da bu işi yapmış. Birinci Cihan Harbi sırasında ama o bir iş yeri açamamış. Evet. Rahmetli dedem İstiklal Gazisi aynı zamanda. Kurtuluş Savaşı'mızda Afyon ve Akşehir cephelerinde bulunmuş. İstiklal Madalyası Büyük Millet Meclisi tarafından verilen. Evet. 1944 yılında kurumsal olarak açmak nasip olmuş. O tarihte Ferah Kebap Salonu adıyla daha önceden şu fotoğrafta görürken eski yerimizdeydik. Üzüm Pazarı diye adlandırdığımız bir arasta var. Evet. Biliyorsunuz eski zamanlarda arasta geleneği Türk toplumumuzda çok yaygındır. Buraya 2 sene önce geçmek zorunda kaldık. Orada bir restorasyon işlemi oldu. Kas sayımız düştü. Buraya geçtik. Şimdi bu yeni yerimizde hizmet etmeye devam ediyoruz. Siz kaçıncı kuşaksınız o zaman şu anda? Ben kurumsal olarak 3. kuşağı, Üçüncü kuşak. meslek olarak 4. kuşağı. Meslek olarak dördüncü kuşak. Evet. 40 ben de yaklaşık üniversiteden mezun olduktan sonra 35 yıldır bu işi yapıyorum. Süper. Her gün açık mı burası? Her gün açık. Kaçla kaç arası açık abi? Sabah servisimiz 11.30'da başlıyor. Kışın 7.30'a kadar, yazın 8.30'a kadar devam ediyor. Yazına 8.30'a kadar süper. Ben şimdi yoldan geldik. Çok acıktım. Sofranın Tabii. başına geçip tadımlamak istiyorum. Çok merak ediyorum. Fiyatlar da zaten söyleyeceğim ben videoda. Orada menüde açık açık hepsini yazmışsınız. Evet. Onlar güncel fiyatlarınız değil mi? Onlar şu anki güncel fiyatları. Tamam. Sizin menüde gördükleriniz. Süper. O Evet. zaman ben şimdi tadım için geçiyorum. Senden müsaade istiyorum. Sağ olun. Eline koluna sağlık. Çok Sizin de teşekkür ederim. gönlünüze sağlık. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. İyi günler. Sağ En olun. güzel ana geldik. Demin gördüğünüz o güzellik burada. Bu da şişimiz piştikten sonraki hali. Hoşafımız var. Güzel salatamız var. Şimdi ilk başta 200 gram dediler. Şu Isparta kebabına bir bakalım, bakar mısınız? Sadece kaburgadan yapıldığını demin söylediler. Şöyle alalım. Bir sade tadına bakalım. Güzel, şöyle biraz da tuzlayalım. Şunu koyalım. Şöyle şunu alalım. Yani şimdi her şeye kusura bakmayın. O diyorsunuz bazen ama yani yediğimiz yemekler de o denilmeyecek yemekler değil. Bakar mısınız şunun güzelliğine ya? Şöyle. Cam. Dünyanın kaçıncı harikası olsun bu Demir? Sen söyle. Çok. 200 gram ete, şu gördüğünüz, birazdan fiyatını söyleyeceğim. Fiyatla ilgili maalesef ki yorum yapmak zorundayım. Bana ilginç geldi fiyatı. Bu kadar sağda solda yerde, mekanda video çekiyoruz. Tabii ki haklı olarak etin fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı rakamlar biraz uç noktalara çıkabiliyor. Ama burada öyle değil. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi biz buna devam edeceğiz. Bu neymiş? Şiş köfte. Tamamen dana eti ve tuz var. Başka hiçbir şey yok. Bu arada deminki pidemiz geldi. Bu da kıymalı pidemiz mi? Aynı öyle. Bakın
Tahminim doğru çıktı. Direkt et. Et tadı geliyor. Ve çok güzel. Dana eti olduğu için de herhangi bir koku vesaire hiçbir şey yok. Oğlum sen denemek istemiyor musun? Ben yedim. Demin yedin, sen onun için yemiyorsun. Demin oğlum kıymalı pideden gömdü. Bu arada şöyle buz gibi bir de hoşafımız geldi. Ferahlattı bu da şimdi. Adından da belli olduğu gibi ferah kebap olduk. Şimdi acıyı sevdiğimiz için şöyle mis gibi kenarları tereyağlanmış. Bakın neredeyse hiçbir yerinde boşluk yok. Her tarafa et. Kıyması o kadar güzel pişmiş ki resmen sulu sulu böyle. Sulu sulu. Asla kuru bir pide değil. Yağı vesaire. Belli zaten, ışıl ışıl parlıyor baksana. Bunun tadı neye benziyor derseniz Bursalılar iyi bilirler. Çok az böyle cantığa benzettim ben tadını. Normal bir kıymalı pide gibi bunu düşünmeyin. Vallahi acayip mutluyum. Çok iyi. Vallahi Nuri abiye tebrik ediyorum. Lafı da uzatmayalım. Hemen fiyatını söyleyelim. Isparta kebabı 90 lira. Şiş köfte şu gördüğünüz 50 lira. Kıymalı pidemiz ise 38 lira. Yeri zaten Isparta'nın merkezinde. Çok basit. Şimdi kapanışta bir şey söylemek istiyor musun Demir? Gelme yolundayım. Yolunuz düşerse buraya gelin. Fiyatları da uygun. Evet, fiyatları da uygun diyoruz. Şimdi belki merak edenleriniz olabilir. Hangisi araların en güzeldi diye. Tabii ki Isparta kebabı. Sonra ikinci sırada kıymalı pidesi geliyor. Üçüncü sırada da bu tamamen damak zevkiyle alakalı bir şey. Şiş köftesi geliyor diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sihirli Mutfak'ta kalın, onurla kalın. Hoşça kalın.